Hiç şöyle sırtını yaslayıp bir film izlemeye karar verdin ama 10 dakika geçmeden kendini Instagram'da buldun mu? Ya da şöyle sorayım. En son ne zaman bir diziyi, bir programı telefonla hiç bakmadan izledin? Bir ekranla yetinmeyen çağdayız. Ekranlar çoğaldı, dikkatimiz parçalandı. Fark etmeden yeni normalimiz bu oldu. Bugün bu yeni nesil izleme alışkanlığının beynimizi, ilişkilerimizi ve hatta dizi senaryolarını nasıl etkilediğini konuşacağız. Başlıyoruz. Welcome to Skotopia. Telefon dediğimiz şey artık sadece bir telefon değil, cebimizde küçük bir bilgisayar taşıyoruz. Ve bu bilgisayarlarla birlikte çok değil, son 10-15 yılda izleme biçimimiz kökten değişti, hayatımıza yeni bir alışkanlık girdi. Second screen, yani ikinci ekran kullanımı. Televizyon izlerken aynı anda bir başka cihazı, genellikle akıllı telefon veya tableti kullanma alışkanlığı. Başka adları da var, en havalısı da multitasking, yani çoklu görev. Ama sonuçta hepsi aynı yere çıkıyor. Aynı anda birden fazla ekranla haşır neşir olma hali, ekranlar arasında bölünmüş dikkat. Zaten artık tek ekranlı izleyici neredeyse kalmadı. Televizyon izlerken sosyal medyada gezinmek, oyuncuların geçmişini araştırmak, oyun oynamak sıradanlaştı. Akşamları çoğu evde manzara bu. Peki neden yapıyoruz? 4 temel kullanım öne çıkıyor. İlki bilgi arayışı. Maç izlerken istatistiklere bakmak, filmdeki oyuncuları google'lamak, IMDb puanına göz atmak ya da yayın saatini kontrol etmek gibi. İkincisi katılım. Sosyal medyada dizi hakkında yorum yapmak, hashtagleri takip etmek, yani içerik etrafında sosyal bağ kurmak, bir topluluğun parçası olmak. Kimi zaman da tamamen alakasız içeriklerle vakit geçiririz. Bunların bir kısmı sadece rahatlamaya yönelik. Kedi videoları izlemek, oyun oynamak, ekranlar arasında kaybolmak gibi. Zihni dağıtmak, kaçmak için ikinci ekranı kullanmak yani. Diğer kısmı da telefonda e-postaları kontrol gibi, içerikle alakasız kişisel işleri halletmek gibi. Peki bu alışkanlık zararlı mı? Nasıl ve ne kadar kullandığına bağlı. Bilinçli kullanıldığında odaklanmayı artırabilir, bilgi arayışı ve katılım da izlemeyi derinleştirebilir. Mesela ikinci ekranın en verimli kullanım alanlarından biri son dakika haberleri. Televizyondan gelen bilgiler bir tarafta, telefonda internetten gelen detaylar diğer tarafta. Kişi bilgileri karşılaştırır, ekler, tamamlar, pasif izleyici olmaktan çıkar. Araştırmalar da benzer etkileri gösteriyor. Buna göre ikinci ekran kullanımı çevrim içi politik katılımı artırıyor. Katılıma ayrı bir pencere açmakta fayda var. İkinci ekran sadece bir medya alışkanlığı değil, zamanla sosyallik yerine geçen bir ikame davranış. Özellikle yalnız yaşayan bireyler televizyon izlerken telefonlarını kullanarak yalnızlık hissini azaltıyor. Bir yandan mesajlaşıyor, tweet atıyor, sosyal medyada etkileşimde bulunuyor. Bu geçici de olsa bir sosyal bağlantı hissi veriyor. İzleyiciler arasında eş zamanlı izleme deneyimi oluşturabiliyor. Bir diziyi izlerken birinin oyunculuğunu aynı anda çekiştirmek, maçtaki golün coşkusunu sosyal medyada birlikte yaşamak, sanki aynı odadaymış, hatta aynı kanepede oturuyormuşsun gibi. Bu gibi hali gerçek temasların yerini tutmasa da ikinci ekranın en önemli işlevlerinden biri oluşturduğu bu topluluk hissi. Rahatlamaya gelince işler biraz daha karışıyor. İkinci ekran çoğu zaman bir zihinsel kaçış aracı. Modern hayatın getirdiği yalnızlık, stres, anlam arayışı, hepsinden uzaklaşmak için kendimizi ekranlar arasında kaybediyoruz. Kaydır Allah kaydır, bilinç, farkındalık yok, sadece kaçış. Çoğumuzun bir şey izlerken eldeki telefon için bahanesi aynı, beni rahatlatıyor. Ancak beynimizi uyutmak için kullandığımız bu emzik, bu yüzeysel haz, özellikle sonsuz kaydırma özelliğine sahip uygulamalarda dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, uyku bozukluğu ve göz yorgunluğu gibi etkilerle geri dönüyor. Uzmanlar bu alışkanlığın beyinde sürekli uyarılma ihtiyacını körüklediğini ve dinlenme kapasitemizi azalttığını belirtiyor. Bir adım geriye giderek konuyu açayım. Bazı veriler çok çarpıcı. 2004'te Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre dikkat süremiz 2,5 dakikaydı. Yani 2,5 dakika sonra dikkatimizi kaybediyor, başka bir tarafa yöneliyoruz. Yakın zamanda bu araştırma yinelendi ve dikkat süremiz kaç çıktı dersiniz? 47 saniye.
Yani 20 yılda 2,5 dakikadan 47 saniye düşmüş. Özetle zihnimiz uzun dikkat istemiyor, hızlı, kısa, tatmin edici uyarılar peşinde. Ve biz de bir televizyona, bir telefona, bir laptopa bakıyor, telefonda ekranı sürekli kaydırıyoruz. Akşam dinlenmek için geçirdiğimiz vakitte beynimizi maruz bıraktığımız uyarıcı çorbasına bir bakın. Aynı anda birden fazla ekran kullanmak, beyni dinlendirmek yerine daha fazla uyarılmasına, beynin sürekli tetikte kalmasına neden oluyor. Özellikle geceleri yapıldığında zihinsel yorgunluğu ciddi ölçüde artırıyor. Çünkü bu alışkanlık, sürekli odak değiştirmek zorunda kalmak, gevşememize yardımcı olmaktan çok beynimizi daha da yoruyor. Sürekli ekranlar arasında gezip çoklu görev yapabileceğimizi sansak da beynimiz bu kadar kesintisiz çoklu işlem için tasarlanmış değil. Bu da beynin verimliliğini düşürüyor. Ve evet, bu kadar ekranla vakit geçirip sonra kendimizi dinlenmiş değil de zombi gibi hissetmemiz tesadüf değil. Bu bölümde unutulmaması gereken, aslında rahatlatsın diye izlediğimiz ikinci ekranın da bir tür zihinsel enerji gerektirdiği. Peki kişi diziyi izlerken aynı anda telefonda mesajlaşıyor, sosyal medyada geziyor, alışveriş yapıyorsa bu dizi sektörü açısından ne anlama geliyor? Cevap basit. Artık içerikler de buna göre üretiliyor. Eskiden televizyon salonun merkeziydi. Bugünse çoğu zaman sadece arka plan sesi. Diziler izlenmiyor, daha çok dinleniyor. İzleyicilerin yalnızca %50'sinin görsel ama %75'inin işitsel dikkat verdiği varsayılıyor. Sonuç, dikkati bölünmüş, gözü telefonda izleyiciler için senaryolar sadeleşiyor, diyaloglar artıyor, içerikler kulağa hitap edecek şekilde tasarlanıyor. İngiliz gazeteci Marina Hyde bu dönüşümü şöyle özetliyor. Birçok dizi yapımcısına platformlardan gelen geri bildirimlerde bu dizi yeterince ikinci ekran dostu değil deniyor. Yani izleyici telefondayken diziyi ancak yarım yamalak takip ediyor. Artık karmaşık kurgulara yer yok. Çünkü insanlar zaten tam anlamıyla konsantre olmuyor. Birebir aynı ifadeyi oyuncu ve yazar Justin Bateman'dan da duymak mümkün. Yapımcılara gelen notlar şöyle. Bu dizi yeterince ikinci ekran dostu değil. İzleyicinin birincil ekranı artık telefon. Dizide olan hiçbir şey onların dikkatini dağıtmamalı, yoksa kafaları karışır ve yayını kapatırlar. Sonuç olarak içerikler artık aynı anda başka şeylerle uğraşan izleyicilere göre sadeleştiriliyor. Elbette bu tablo bütün sektörü anlatmıyor. Bu ikinci ekran dizisi değil denerek övülen diziler de çekiliyor. Yine Breaking Bad, Sopranos gibi diziler hala sahne sahne analiz edilmeye devam ediyor. Ama gerçek şu ki karmaşık anlatılar artık riskli görülüyor. Dikkat isteyen yapımlar daha dar bir kitle hitap ediyor. Çoğu izleyici öyle modunda havasında değilse odaklanma isteyen içeriklerden bilinçli olarak uzak duruyor. Dijital platformlar artık bu ikinci ekran alışkanlığına öyle uyum sağlamış durumda ki arka planda izlenebilir içerikler artık başlı başına bir kategori. İzleyicinin tam dikkatine ihtiyaç duymayan formatlar öne çıkarılıyor. Yormayan reality şovlar, basit anlatımlı romantik komediler, hibrit kurgu belgeseller. Mesela Netflix'in Love is Blind ve Selling Sunset gibi arka plan dizileri doğrudan bu yaklaşımın ürünleri. Kullanıcıyı ekran başında olmasa da platformda tutmayı başarıyor. I love you so much, but I've always wanted a partner to be on the same wavelength, and so today I can't. Yine bu eğilimin en belirgin örneği Netflix'in izlemeye devam et algoritmasının arka plan dizilerini daha çok önermesi. Bu sektörel gidişat haliyle total içerik kalitesini de etkiliyor, yaratıcılığı, nitelikli işlerin öne çıkmasını engelliyor. Artık neden öyle çok kaliteli diziler çekilmiyor sorusunun bir yanıtı burada. Bizim yerli dizilerse bu açıdan çağın ruhuna oldukça uygun. Sahneyi kaçırdım derdi olmayan, aynı anda birkaç ekran kullanmaya müsait bu yapımlar beyin hücrelerimizi yormadan hikayeyi pamuk gibi önümüze seriyorlar. Daha sade senaryolar demiştim. Dağınık dikkatle de izlenebilecek bu içeriklerin temel özelliği sahnede olan bitenlerin yalnızca gözle değil kulakla da takip edilebilir olması. İzleyicinin gözü TV ekranında olmasa da hikayeyi kaçırmaması için sahnelerdeki sesli bilgi aktarımı artıyor. Olaylar karakterlerin kendi ağızlarından açık açık veriliyor. Şimdi bunu yapacağım, o böyle sanıyor ama şöyle bir oyun oynayacağım, sonra da şöyle olacak. Karakter ne yapacaksa, nereye neden gidecek
gidecekse tek tek, hatta tekrar tekrar söylüyor. Ta ki izleyici duyduğuyla da programı takip edebilsin. Diziler görsel hikaye anlatımından uzaklaşırken aslında başa döndük denebilir. Diyalogla her şeyi açıklama alışkanlığı televizyonun ilk yıllarından kalma. Başlarda televizyon yayınları radyo mantığıyla hazırlanıyordu. Radyoda dinleyici ne olduğunu göremediği için her şeyi duymak zorundaydı. Zamanla televizyon daha sofistike hale geldi. Az önce değindiğim Breaking Bad, The Sopranos gibi diziler dikkat gerektiren hikayeleriyle izleyiciden tam odaklanma talep etti. Bu dizilerde birkaç dakikalık dikkatsizlik, olay örgüsünden kopmak, önemli detayları kaçırmak anlamına geliyordu. Şimdi ise gözü telefonda, kulağı büyük ekranda olan izleyiciye hitap etmek isteyen içerikler için radyo tekniği yeniden devrede. Değinmeden olmaz, bu dönüşümün ekonomik bir boyutu da var. Bu televizyonun dijital platformların kaybettiği, akıllı telefon uygulamalarının kazandığı bir denklem değil. İkinci ekran sayesinde dikkat ikiye bölünüyor ama reklam fırsatları katlanıyor. Markalar çapraz ekran stratejileri geliştiriyor. Televizyonda gördüğün ürün anında telefon ekranında beliriyor. Sonra bir bakmışsınız sepette. Araştırmalara göre mobil reklamlar ikinci ekran sırasında %59 daha etkili. İkinci ekran alışkanlığı artık hayatımızın bir parçası. İnkar edemeyiz. Ama telefon elimizden düşse de düşmese de neyi neden yaptığımız, bu farkındalık önemli. Dikkatimizi ekranları dağıtırken izliyor muyuz, oyalanıyor muyuz? Bu izleme deneyimi bize iyi geliyor mu, yoksa öyle bir alışkanlıktır mı gidiyor? Bugün yaşadığımız çağın adı artık dikkat ekonomisi. Dikkat ekonomisi, platformların gelirini senin ekran başında geçirdiğin süreyle ölçtüğü bir düzen. Burada senin dikkatin, tıkların bir kaynak değil, doğrudan satılan bir ürün. Bir şey izlediğini sanarken aslında algoritmalar dikkatini paketleyip pazarlıyor. Ve sen izlediğini düşünürken asıl izlenen sen oluyorsun. Sistem dikkatini çalmak üzere işliyor. Yine de dikkat senin, fark edersen.